Turgut Özal zehirlenerek öldürüldü. Semra Özal'dan yıllar sonra flash açıklamalar. Mezar açıldı ve zehir bulundu. Mezarı açıldı, tahlil yapıldı ve zehir bulundu. Maalesef zehir bulundu ama... Semra Özal, Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden biri olan eşi Turgut Özal kadar renkli bir kişiliğe sahipti. Türkiye ilk kez First Lady tanımını onunla öğrendi. Turgut Özal'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini son anlarını ölümünün 28. yılında anlattı. Semra Özal, 39 yıl aynı yastığa baş koyduğu Turgut Özal'ın Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurduğunu söyledi. Turgut Özal ile aynı yerde çalıştıklarını, bu şekilde tanışıp evlendiklerini aktaran Özal, Turgut Özal çok iyi bir insan, çok iyi bir eş ve de çok iyi bir babaydı. Hiç kimseyi kırmazdı, çok yumuşak huylu, anlayışlı bir insandı, çok sevecendi. Çocuklar ondan çok benden çekinirdi diye konuştu. Turgut Özal'ın yoğun çalışmasına rağmen eve pek iş getirmediğini anlatan Semra Özal, bazen vatandaş olarak kendisinin de fikirlerini sorduğunu kaydetti. Eşinin son derece hoşgörülü olduğunu dile getiren Özal, medyada kendisine yönelik eleştirilere hiç aldırmıyordu. Hatta eleştirilere o kadar açıktı ki kendisiyle ilgili karikatürlerin orijinallerini isteyip duvarına asardı dedi. Kendisinin ön planda olmasının eşini hiç rahatsız etmediğini belirten Özal, hatta beni hep desteklerdi, eleştirileri aldırma, bildiğin yolda ilerle derdi şeklinde konuştu. Geriye dönme fırsatı olsa eşi Turgut Özal'a siyasete girmemesi yönünde telkinde bulunmak isteyeceğini belirten Özal, siyaset çok zor ve nankör, yaptığınız iyi şeylerde gün geliyor inkar ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem, eğer bana sorarlarsa değerlendirmesinde bulundu. Yıllar geçtikçe eşine olan özleminin arttığını vurgulayan Özal şunları ifade etti. Yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Ona olan özlemi anlatmak çok zor. Çok büyük bir boşluk. Türk halkının büyük bir bölümü yaşarken de onun kıymetini bildi. Gereken değeri verdi. Ancak bir kısmı öldükten sonra onu anladı ve takdir etti. Şimdi daha iyi tahlil ediyorlar değerini. Eğer biraz daha yaşasaydı kafasındaki Türkiye'ye yönelik planlarını hayata geçirirdi. Çok çalışkandı. Geç saatlere kadar uyumaz çalışırdı. Belki bir nebze de bu yüzden sağlığını ihmal etti. Yemek yemeyi çok severdi. Ona zarar verecek ağır yiyecekleri bazen saklardım ama ne yapar eder onu bulur yine de yerdi. Eşinin son gününde yaşananları anlatan Özal, o son gün ben kahvaltı hazırlıyordum. O da spor yaparken birden düştü. Geldiler apar topar aracı aldılar. Gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi. Arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mosralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu. Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta Özal geliyor denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlığını nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı değerlendirmesinde bulundu. Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de cinayet sonucu öldüğü yönündeki iddialar nedeniyle otopsi yapılması için eşinin mezarının açıldığını hatırlatan Özal, ölüm nedeniyle ilgili iddialardan sonra tekrar mezarı açıldı ve tahlil yapıldı. Maalesef zehir bulundu ama nasıl verildi, kim verdi bilinemediği için o konu öylece kaldı dedi. Eşinin Anavatan Partisi'nin 18 Haziran 1988'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde uğradığı silahlı saldırıya değinen Semra Özal, suikast girişiminde de bir sonuç alınamadı. Bir kişi yakalandı ama arkası gelmedi. Çünkü o bir kişinin yapacağı iş değildi. O suikast girişimini o günden sonra bir de aile içinde konuşmadı. Görüntüleri tekrar izledi ama bize yansıtmadı diye konuştu. Semra Özal bir zamanlar çok ilgi gören ve ilk kez eşinin başlattığı İcraatın İçinden programının yapılan hizmetlerinin anlatılması için hayata geçirildiğini dile getirerek, Turgut Özal'ın elinde sürekli kalem bulunması da onun alameti farikasıydı ifadesini kullandı. Özal, ambleminden dolayı papatyalar olarak anılan Türk Kadını Güçlendirme Vakfı'na da değinerek vakfın çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ancak haksız eleştiriler aldığını kaydetti. Semra Özal şöyle konuştu. Vakfa almadıklarımız aleyhimize konuşmaya başladı. Malta Köşkü'nde yaptığımız gecede çok önemli miktarda yardım toplandı. O geceye katılamayanlar kıskançlıktan bir sürü laf uydurdu ama onlara hiç kulak asmadık. Oysa vakıf birçok başarılı iş yaptı.
Maddi durumu iyi olmayan çocukları okuttu, hastaları tedavi ettirdi, köyleri dolaştı, sağlık taramaları yaptı. En önemlisi de resmi nikahı olmayan kadınların bu haklarını elde etmesini sağladı. Köy köy gezip toplu nikah törenleri yaptı. Hatta bu çalışmamız nedeniyle Amerika'dan bile taltif edildik. Siyasi hayattan çekildikten sonra da dostlarının ilgisinin devam ettiğini anlatan Semra Özal, hepsinin çok vefalı çıktığını, sürekli ziyaret ettiklerini söyledi. Rahmetliyle aynı dairede çalışıyorduk. O teknik serviste, ben istatistik bölümünde çalışıyordum. Tanışmamız öyle oldu. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir babaydı, çok müşfik bir babaydı ve çok iyi bir kocaydı. Hiç kimseyi kırmazdı zaten. Genel olarak iyi bir insandı. Çok yumuşak huylu, anlayışlı, hoşgörülü ve çok başka türlü bir insandı. Hiç eşi emsali yok. O çok yumuşaktı, çok sevecendi. Çocuklarına da, herkese de öyle davranırdı. Onun için sert olan bendim galiba. Pek işini eve getirmezdi. Ancak böyle büyük kararlar alacağı zaman bir vatandaş olarak benim fikrimi sorardı. Hiç aldırmıyordu. Hiçbir lafa, hiçbir şeye, o yapılan karikatürlerin orijinallerini istiyordu. Çerçeveletip odaya asıyordu. O kadar aldırmıyordu. Tabii. O her zaman takdir ederdi. Desteklerdi beni yani. Aldırma derdi. İstemezdim. Siyaset zor ve çok nankör. Nankör bir meslek ve zor. Onun için istemezdim. İstemiyorum. Bana sorarlarsa istemiyorum derim. Zor ve nankör. Yaptığınız iyi şeyleri de inkar ederler. Onu olduğu gibi özlüyorum. Onun yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Yani şu anda bir boşluktayım, hissediyorum. O başka bir şey. Onu anlatmak çok zor. Çok zor. Onun yokluğunun boşluğu anlatılır gibi değil. Çok büyük bir boşluk. Yani yaparken farkına varanlar vardı. Fakat varmayanlar da ondan sonra fark ettiler ki bunun yaptıkları çok güzelmiş, çok doğruymuş. Sonradan çok fark edenler var. İş işten geçti. Şimdi daha iyi anlıyorlar, daha iyi hatırlıyorlar, daha güzel tahlil edebiliyorlar. Ulaşabilirdi. Çünkü o yaptığı planları nasıl uygulayacağını da yapıyordu. Planını yapıyordu. Nasıl uygulayabilir, nereden ne yapabilir, nereden ne çıkarabilir, onları da hesaplıyordu. Onun için başarılı olurdu muhakkak, inanıyorum. Ama çok meraklıydı, hakikaten çok meraklıydı ve çok az uyurdu. Hep çalışırdı, hep bir şeyler yapar, çalışır, hesap yapar, bilgisayar oynar, işte yazar, çizer, hep düşünür, bir şeyler yapardı. Hiç boş vakti yoktu. Yemeği çok severdi. Ben bazen saklardım ondan gizli şeyleri, ağır şeyleri. Ne yapar bulur, gene yerdi onları. Ben sofra hazırlıyordum, kahvaltıya gelecekti. Birden gelirken, yürürken yüzü koyun düştü. Ben bağırınca hemen geldiler, aldılar. Arabaya koydular. Can kurtaran falan beklenmedi. Arabaya kondu. Normal kendi arabasına kondu ve hastaneye götürdüler. Hayır, ambulans yoktu ki. Ambulans vardı ama mostralık duruyordu bahçede. Ne şoförü vardı ne çalışıyordu. Normal arabaya koyup götürdüler. Orada da zannetmiyorum ki hemen müdahale edilsin. Ziyarete geliyor zannetmişler. Sonra döndüler, gittiler, götürdüler falan böyle. Ben de arkadan arabayla takip ettim onları. İçeride bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi doktor, belki böyle olmaz, kurtarılabilirdi. Yokmuş, hiçbir şey olmamış. Bizden evvel de yoktu, bizde de yoktu. Olması gerekiyormuş tabii. Bu zaman içerisinde belli oluyor ne olduğu, ne olacağı. Şimdi bu konular çıktıktan sonra biliyorsunuz tekrar mezarı açıldı, tahlil yapıldı. Ve zehir bulundu, maalesef zehir bulundu ama evet mezarı açıldığında zehir bulundu ama nasıl oldu, kim verdi, nasıl verdi
o bilinemediği için öylece kaldı o konu. Bir tane bir kişi yakalandı, 1,5 sene hapis yattı, çıktı. Hepsi o kadar. Tabii onun bir detayı var, arkası var ama o bulunamadı. Maalesef bulunamadı. Hiç üstünde durmadı. Yani onu konu yapıp da sonradan tekrar hiç konuşmadık. Hiç konu yapmadı onu sonra. Kendi kendine belki takip ediyordu, araştırıyordu ama öyle konu yapıp da konuşmadık. Yerine göre ketumdu, yerine göre açıktı. Onu bilirdi, o ayarı çok iyi bilirdi. Yerine göre hareket ederdi. Kendi fikri. Dedi ki ben bütün bu yaptıklarımı arada bir çıkıp anlatmam lazım ki milleti bir daha tekrarlatayım, hatırlatayım diye. Kendi fikriydi o. Çıkıp yaptıklarını tekrar anlatmak arada bir, hatırlatmak içindi. O kalem de onun alameti farikasıydı. Özel bir kalem miydi? Yok, kullandığı kalem. Bizim vakfa almadıklarımız aleyhimizde konuşmaya başladı. Bu vakıf çok şeyler yaptı. Birçok iş yaptı. Okuttu, hastalara baktı, geçici hastane arabası yaptık, köyleri dolaştık. Çok şey yaptık. Ama bunların içinde en önemlisi bence resmi nikahlar. Biz muhtarlarla görüşüp o bölgedeki resmi nikah olmayan çiftleri birleştirip tutuyorduk ve resmi gruplar halinde resmi nikah yapıyorduk. Ve bu resmi nikahlar o kadar duyuldu, yayıldı ki bize Amerika'da fahri hukuk diploması verdiler bana bu resmi nikahlardan dolayı. Eski dostlarım aynen devam ediyor. Hatta daha fazla ilgi gösteriyorlar ben yalnız kaldım diye. Bütün dostlarım, hepsi eski dostlarım aynen duruyor. Hepsi hatırımı sorar, gelebilen gelir, gelemeyen telefonla sorar. Tabii bütün dostlarımdan çok memnunum, çok teşekkür ederim ama içlerinde bir tanesi çok ayrı. O beni görmese, 2 gün görmese 3. gün gelir, Zeynel Abidin Erdem. Muhakkak gelir görür, ben gözümle göreyim bakayım sağlığın nasıl der, gider.